Herkese merhabalar, ben Ardiva. Paranormal Olaylar serisi 8. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri uyarmalıyım. Eğer 18 yaşından küçüksen ve ebeveynin izni olmadan bu videoyu izliyorsan lütfen videodan çık. Bu video bilinçaltını kötü etkileyebilir. Eğer 18 yaşından büyüksen umarım bir sonraki korku kurbanı sen olmazsın. Uyarı: bu videoda anlatılan hikayeler tamamen gerçek hikayelerden alıntıdır. Takipçilerimin bizzat kendi yaşadığı hikayelerdir. Ve son olarak ben bilirkişi değilim. Kendimce yorumlar yapıyorum. Hazırsanız ilk korku kurbanımızın hikayesiyle başlıyorum. Videodaki herkese ve Ardiva'ya selamlar diyerek başlayayım. Aslında bunu kimseye anlatmadım çünkü insanlar dalga geçer diye korktum. Ama sen anlayışla karşılarsın diye düşündüm. Bu olay geçen yıl üniversite yurdunda yaşandı. Yurdumuz bayağı eski bir bina. Zaten geceleri hep ürkütücü bir havası olurdu. O gece herkes uyumuştu. Ben de odama geçip ders çalışıyordum. Gece 1 gibi birden yan odadan gelen garip bir ses duydum. Sanki biri yere bir şey düşürmüş gibiydi. Önce pek umursamadım çünkü yurdun duvarları ince. Sesler sık sık gelirdi. Ama sonra odaya bir tür soğuk hava doldu. Yaz günüydü. Pencere kapalıydı. Üşümeye başladım. Daha sonra koridordan ayak sesleri duydum. Ama ayak sesleri garipti. Düzensizdi. Sanki biri yalın ayak yürüyormuş gibi. Cesaretimi topladım ve kapıyı açıp baktım. Koridorda kimse yoktu ama ayak sesleri devam ediyordu. Sanki hemen yanımdaymış gibi. Hemen kapıyı kapattım ve yatağıma oturdum. O sırada pencere kendiliğinden açıldı. Kalbim duracak gibiydi. Sabah olduğunda yan odadaki arkadaşlara sordum. Gece bir şey duydunuz mu diye. Biri duydum. Biri koridorda yürüyordu. Hatta kapıyı çalar gibi bir ses de geldi dedi. Diğer arkadaşlar da benzer şeyler hissetmiş ama hiçbiri bunun hakkında konuşmak istemedi. Sanki hepimiz aynı şeyi yaşamışız ama korkudan kabul etmiyoruz. O yurt adasından taşındım ama hala o geceyi unutamıyorum. Ayak sesleri ve o pencerenin kendi kendine açılması. Bundan açıklaması ne olabilir sence? Gerçekten hala düşündükçe korkuyorum. Umarım hikayem ilgini çeker ve okursun. Bence bu hikayede herhangi bir paranormal olay yok. Yurtta kalıyorsun ve duvarların ince olması çok muhtemel. Gece 1 saatlerinde koridordan gelen ayak sesleri, kapı tıkırtıları ve düzensiz bir şekilde olduğunu söylüyorsun. Belki gecenin saat 1'inde bir kız arkadaşının odasına gitmek istedi ve sessiz olması gerekiyordu. Yalın ayak yürüdü ve kapıyı yavaşça tıklattı ve içeri girdi. O yüzden belki onu koridorda görmedin. Yaz günü, gece ve cam kapalı olmasına rağmen rüzgar olduğunu söylüyorsun ve cam bir anda açılmış. Bence camı tam kapayamamıştınız ve bu yüzden rüzgar esince cam kendiliğinden açıldı. Bence korkmamalısın. Bir sonraki korku kurbanına geçelim. Bu olay geçen sene ailemin yazlık evinde oldu. Yazlık aslında hep neşeli anılarımızın olduğu bir yerdi ama o gece işler tamamen değişti. Tatilin son gecesiydi ve ailem erken yatmıştı. Ben de biraz oturup telefonumla zaman geçirmek için salonda kalmıştım. Saat gece yarısını geçmişti ve evde tamamen bir sessizlik vardı. Bir süre sonra mutfaktan bir şeyin yere düştüğünü duydum. İlk başta kedimiz zannettim ama kedimiz o sırada yanımda uyuyordu. Kalkıp mutfağa gittim, ışığı açtım. Tezgahın üzerinde duran bir bardak yere düşmüş ve kırılmıştı ama ilginç olan bardak tezgahın tam ortasındaydı. Yani rüzgarla ya da başka bir şeyle düşmesi imkansızdı. Bardağı temizledim ve tekrar salona döndüm. O sırada evin içinde garip bir his vardı. Sanki biri beni izliyormuş gibi. Ama etrafta kimse yoktu tabii ki. Tam oturmuştum ki arkamdaki sandalyenin hafifçe hareket ettiğini gördüm. İnan bana sandalyeyi kendi gözümle oynarken gördüm. Kalbim küt küt atmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. O an telefonumu alıp ışıkları açtım ve direkt odamın kapısını kilitleyip yatağa girdim. Sabah olana kadar bir daha salona çıkmadım. Aileme anlattığımda bana pek inanmadılar. Yorgunsundur, hayal görmüşsündür dediler. Ama bardak yere nasıl düştü? Sandalye neden oynadı? Hala bir cevabım yok. Sence bu ne olabilir? Böyle şeylerin gerçek olabileceğine inanıyor musun? Ya da sadece benim hayal gücüm mü çok fazla çalışıyor? Umarım hikayemi okursun çünkü bu olayı kimseyle paylaşmadım. Ve anlatmak beni biraz rahatlattı. Bu olayı seninle paylaşmak istedim çünkü hala anlam veremiyorum ve belki sen bir fikir verebilirsin. Genelde çocuklarımız böyle şeyler yaşadığı zaman anneler ve babalar neden buna inanmıyorlar? Korku filmlerini hatırlayın. Çocuklar bir şeyler görüyor, bir şeyler yaşıyor, ebeveynlerine söylüyorlar ve ebeveynleri diyorlar ki hayır bu sadece korkunç bir rüya. Ardındaki sahnede çocuk ya kaçırılıyor ya musallat oluyor ya da o aile olmuyor. Bence yaşadığın olay tamamen bir paranormal olay. Ailenizde ya da çevrenizde büyü yapan birileri var mı? Uzun süre böyle bir şey yaşamayıp bir anda yaşamaya başlarsanız lütfen kapınızı kontrol edin. Çünkü kapıya domuz yağı döküyorlar ve bu da böyle bir musallat büyüsü gibi bir şey. Bu şekilde size musallat oluyorlar. Tekrardan geçmiş olsun. Bir sonraki korku kurbanımıza geçelim.
Yaşadığım paranormal hikayem liseye 10. sınıfa geçtiğim zaman okulun ilk zamanları çok güzel gidiyordu. Her şey okul için uygun. Pantolon almak için gittiğimiz mağazanın deneme kabininde sivri bir kolon vardı. Kabindeki lamba sensörlü olduğu için kafamın ense kısmını karanlıkta kaldığımda sert bir şekilde çarptım. Annem hastaneye gidelim dedi ama bir şey olacağını düşünmediğim için buz koyalım geçer dedim. O gece sabaha karşı ateşim çıkmış ve okulda derslere girmemeye, konuşmamaya başlamışım. Hiç gülmüyor, sadece dümdüz duvara bakıyormuşum. Hatırladığım en net olay okul çıkışı servisle eve döneceğimiz zaman servise binmeyip annemle babam almaya gelecek dediğimi hatırlıyorum. Aslında sadece sesler duyuyordum. Annemin sesine kızım gel diyordu. Tam okuldan sese doğru gidecekken okul müdür yardımcısı beni fark etti ve ailemi aradı. Babam arkadaşıyla beni almaya geldiğinde ellerim mürekkep içinde kalmıştı. Bir anlık kriz ile elimde kalemi kırmışım. Nasıl kırabildiğimi asla hatırlamıyorum. Annem eve geldiğimde neden böyle davrandığımı anlamaya çalışıyordu. Çünkü daha önce bu tür bir durum yaşamadım. Bir süre sonra yeniden ateşlenmişim ve sabahına çığlık atmaya başlamışım. O zamandan hatırladıklarım, ailem kılığında bir sürü varlıklar bana zarar vermeye çalışıyordu. Birçoğu beni ailemi öldürmekle tehdit ediyordu ve onların dediklerini yapmazsam yalnız kalacağımı, tüm ailemi kaybedeceğimi söylüyorlardı. Aralarında çok farklı görünenleri de vardı. Çocuk boyutunda olan, uzun boylu, gözleri korkutucu olan varlıkların görünüşleri beni çok korkutuyordu. Zamanla yürümeyi de bırakmışım, konuşmuyor ve bazen farklı sesler çıkarmışım. Gitmediğimiz psikolog, hoca kalmadı. Nazar, büyü, hatta kötü varlıkların bulaştığını bile diyen oldu. Annemin anlattığı kadarıyla çorba ile besleniyormuşum. Bir tek dedemden ve teyzemden korkmadığımı hatırlıyorum. Çünkü hastaneye götürmek istediklerinde babamın ve ablamın vücudunun bir kısmını görmedim. Anneme sarıldım ve ablamla babamın ayakları ve kafasını görmüyorum diye bağırdığımı hatırlıyorum. Bu zaman zarfında birçok halüsinasyon gördüm. Bana dokunmaya çalışan küçük çocuk kılığında büyük küçük bir sürü varlık vardı. 6 Şubat depremini dahi bana söylemişlerdi ama ben Marmara depremi olarak yorup korkmuştum. Sürekli rüyalarımda büyük bir zelzele olacak diye yatağımı sarsıp uyar insanları demişlerdi ama yıllar sonra olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu anlatılan hikaye aslında ensesinin kökünden aldığı darbe sonucu olduğunu düşündüm. Çünkü enseye sert bir darbe alırsak bilinç kaybı, beyin hasarı, omurga hasarı, damar hasarı gibi farklı hastalıklar elde edebiliyor insanlar. Bilinç kaybı ensenin tabanına yapılan bir darbenin vagus sinirini şoklayarak kişiyi geçici olarak bilinçsiz hale getirilebileceği düşünülmekte ve ekstradan beyin hasarı, darbe sonucunda beyin işlevlerini etkileyen travmatik bir beyin yaralanması olan bir kafa travması meydana da gelebiliyormuş. Kafa travması genellikle baş ağrısı, konsantrasyon, hafıza, denge ve koordinasyon problemleri gibi geçici etkilere de neden oluyormuş. Aslında bunun paranormal değil de bir sağlıkla ilgili bir şey olduğunu düşünmüştüm. Takipçimize sordum, peki nasıl geçti, şu an görüyor musun diye. Görmüyorum ama kabusları kaldı. Şöyle ki bayağı kötü bir dönemdi. Bu olayı atlatmadan önce zayıftım ve antidepresanlar fazlasıyla kilo aldırdı. Tek sorunum şu an bu. Çoğunlukla olacak olayları rüyamda görüyorum. Darbeden kaynaklı olduğunu düşündüğümü takipçimize söyledim. Darbeden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı ne yazık ki. Tomografi temiz çıktı. Musallat olarak ortaya çıktı. Hocaya çok gittik. Sadece hoca ve psikolog desteğiyle iyileşebildim yazdı. Ve şunu da ekledi. Aileden gelen bir durum bu. Yani annem ve teyzemde de bu tür olaylar yaşanmış. Hatta anneannem de bu tür olaylar sonrası dayanamayıp kanserden öldü yazmış. Başlangıca ense kökünden aldığı darbe olduğu için çok emin olarak söylemiyorum. Zaten sadece tahminlerimi varsayarak buraya sizlere aksediyorum. Bu olay çok arş derecesi, yani beni aşar. Bilmiyorum, aranızda tahmin edecek arkadaşlarımız var mı? Hadi tamam, ense köküne alınan darbeyi geçelim. Senin ailende de var, hissediyorsunuz. O zaman 6. hissiniz kuvvetli olabilir mi ailecek? Hani insanların yıldızları yüksek olur ve her şeyi tahmin ederler falan. Ve seni uyaran şeyler gerçekten belki de cindir yani. Ve onlar Müslüman cinler, hani uyarırlar insanlara kötü bir şey olmasın diye. Her şey olabilir. Artık korkutulma olayı geçmiş. Şu an korkutularak değil de rüyasında geleceği görerek, olacakları görerek uyarıldığını söylüyor. 2. Yusuf Güney vakası diyebilir miyiz? Deriz bence. Neden olmasın? Astral seyahat yapıyor musun bu arada? Sana bunu da sorayım. Ve bana DM yoluyla tekrardan cevap verebilirsin. Yapıyorsan belki bununla alakalı bir şeydir. Olabilir. Her şey olabilir. Sizler bu hikayelerden neler çıkardınız? Tahminleriniz nelerdir? Sizce paranormal olay mı yoksa bilinçaltı mı? Fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Paranormal Olaylar serisi 8. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer sizlerin de yaşamış olduğu paranormal olaylar varsa Instagram DM yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Eğer hala böyle bir paranormal olay yaşamadıysanız belki sıradaki korku kurbanı siz olabilirsiniz.